Komplo teorisi sistemin muhalefetidir, kıymetlidir. Sürekli manipülasyona uğrayan insan nasıl özgür olabilir? Geçen videolarda bahsettiğimiz sanayi devrimi ve dünyanın geldiği durum üzerine konuşmalarımızdan sonra şimdi yeni bir sanayi devrimine geçişten bahsedildiğinden söz etmiş. Ne düşünüyorum diye sormuş. Endüstri 5 sanayi devrimi, böyle bir şeye geçilmekten bahsediyorlar. Aslında yeryüzündeki tüm cihazların birbirleriyle bilgi ve veri alışverişi içinde olduğu ve tek bir sisteme bağlı, entegre olan bir endüstriyel dönemden bahsediliyor. Hatta şeylerin interneti deniliyor bunun adına da. Internet of Things, nesnelerin interneti. Mesela zaten biliyorsunuzdur, Metaverse diye bir çağın içine giriyoruz. Sanal dünya içinde bir gerçeklik yaratmak istiyorlar ve biz aslında avatarlarımızla o dünyanın içinde var olacağız. Gerçekmiş gibi Fransa'ya gidip bir mağazadan alışveriş yapabileceksiniz. Reklam çıkacak ve gideceksiniz. Oradan alışveriş yapabileceksiniz. Uzaklar yakın olacak. Her an her yerde istediğiniz gibi gezip tozabileceksiniz. Böyle bir sanal dünya, sanal evren kuruluyor. Metaverse. Yine bir soru soruyorum. Düşünemeyen, kendimizi oraya hapsettiğimiz, o sanal dünyanın içine hapsettiğimiz yerde vasıfsız insanlara mı dönüşeceğiz acaba? Sanayiyle teknoloji içe getirecek yapay zeka, yapay zekanın da gelişmesiyle birlikte aslında insan daha rahat, daha huzura, daha mutluluğa kavuştuğunu zannederken aslında vasıfsız birer canlılar haline mi geleceğiz, getirtileceğiz? Bundan da emin değilim. Yine soruyorum. Mesela hiç global sıfırlama diye bir şey duydunuz mu? Great Reset deniliyor. Pandeminin içinde bir anda ortaya çıkan bir kavram. Dünya Ekonomik Forumu ve Prens Charles ortaya attılar bu projeyi. Kapitalizmi dönüştürme projesiydi ama tam olarak da ne olduğunu bilmiyoruz. Dijital ekonomik bir altyapı kurarak yeni bir sanayi devrimi. İşte bu sanayi 5 gibi bir şey. Sonra komple teorileri üredi. Bu küresel elitlerin yeni bir dünya düzeni kurmak için koronavirüsü yayılmasını kullanarak amaçladıkları projelere hızlı bir geçiş için bu projenin bir an önce öne sürüldüğü söylendi. Bu arada tabii Covid bir biyolojik savaş diyenler de var. Bilmiyorum, böyle bir kanıt yok. Dolayısıyla ikisi de gerçek benim için. Olabilir, olmayabilir. İçinde bulunduğumuz, hatta bunu kitabımda da yazarım. Şimdinin içinde hiçbir şeyi anlayamayız. Şimdinin cevapları hep gelecekte saklı olacaktır ve hep de öyle olmuştur. Bu arada komple teorilerini ciddiye alırım. Bence siz de ciddiye alın. Safsatalardan bahsetmiyorum. Eğer ki söyleyen kişi, bir komplo teorisi ortaya atan kişi, teorisini mantıklı nedenler üzerine oturtabiliyorsa, o zaman söylediği şeyin gerçek olabilme ihtimali de vardır. Tarih ortaya çıkan sayısız komplo teorileriyle doludur. Tarih komplo teorilerinden daha çok komplolarla doludur. Bize komplo teorisi lafı duyduğumuz zaman güleriz, saçma gelir falan ama bu da algılarımıza yerleşen, yerleştirilen bir şey diye düşünüyorum. Bence her komplo teorisini göz ardı etmeyin. Çok saçmalı olanlar var ama ayırt etmeyi de bilin. Çünkü komplo teorisi sistemin muhalefetidir, kıymetlidir. Düşünmemizi sağlar, sorgulamamızı sağlar, araştırmamızı sağlar. Saklı gerçeklerin de ifşasıdır çoğu zaman. Gerçeğin durduğu en gizli yer neresidir biliyor musunuz? Gözümüzün önü. İşte gözümüzün önünde durduğu için zaten apaçık ortadadır. O yüzden inanmamız zordur. Komplo teorilerini gülüp geçmeyin. Kimin söylediğine bakın derim ben. Maria demiş ki kadere inanır mısın? Tek bir kader çizgisine ait olduğumuzu düşünmüyorum. Geçen videoda bahsetmiştik. Ben ve benler, biz ve bizler verdiğimiz her kararla, her seçimimizle sonsuz tane yol yaratıyoruz demiştik. Bunların hepsi de kendi kaderlerini belirliyor aslında. Hepsi kendi sonuna varıyor, kendi farklı sonlarına varıyor. Kitabımda ikinci kıyamette bu kaderle ilgili bir yer, kaderle ilgili de yani zaman kadar kaderle ilgili de bahsettiğim çok şey var ikinci kıyamette. Sabri, Birinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere
İngiltere'deyken kaçmak istiyor, geri dönmek istiyor ülkesine, İstanbul'a, Dersaadet'e. Uri onu kaçırmaya çalışıyor. Uri ile bir konuşmalarında, kitabı okuyanlar bilir bu konuşmaları. Kadere inanır mısın yolcu diye soruyor Uri Sabri'ye. Sabri o kadar artık hayatı, yolu, geçmişi o kadar ızdırap içinde geçmiştir ki kader onun için uzak bir ülke ismi. Asla ulaşamayacağım, var olamayan toprak parçası gibi olduğunu düşünür. Kendimizi nereye sürüklüyorsak oyuz sadece diye cevap verir. Ve Uri şöyle der ona: belki de kendimizi sürükleyen biz değilizdir. Ve bir sonraki karşılaşmalarında ise peki ya kendi ufak kaderlerimiz içinde oyalanırken bizi sonsuza dek hapsedecek daha büyük bir kaderin pençesine düşmüşsek diye sorar. Yani Birinci Dünya Savaşı öncesi işte hep konuşuyoruz bu sanayi devriminin, sistemin kurulması ve aslında kaderlerimizin onlara teslim edilmesini vurguluyor burada Uri. Semih özgür iradeden bahsetmiş. Her şeye gerçekten de özgür irademizle mi karar veriyoruz diye sormuş. Kendi kararımız olduğuna inandırılan eylemleri yapabiliyor olabilir miyiz? Tam da aslında bu az önceki soru cevapla eşdeğer oldu. Kendi kararımız olduğuna inandırılan eylemler. Harika soru Semih. Teşekkür ediyorum sana. Özgür irade, özgür seçim yapabilme. 2007 yıllarıydı sanırım. SARA hastaları üzerinde beyinde bu SARA hastalığına neyin yol açtığını bulmak için bir takım testler yapıyorlar hastalara. Ve doktor hastalarına bunu yaparken aynı zamanda da başka bir deneye tabi tutuyor hastalardan da izin alarak. Şöyle bir deney. Herhangi bir zaman dilimi içinde bir düğmeye basmalarını istiyor ve beyindeki o karar verme, o düğmeye bastığındaki karar verme nöronlarının ateşlenmesini incelemek istiyor. Ve ne sonuç çıkıyor biliyor musunuz? Hastalar düğmeye basmadan önce beyinde nöronlar ateşleniyor. Bütün bu sonuçları da bir sinir bilimci Gabriel Kraiman inceliyor ve şu sonuca varıyor. Yani sinirler bir kişinin kararı almasından çok önce zaten karar vermiş oluyor. Bu çok enteresan. Gerçekten çok ilginç. Bu şu anlama geliyor. Özgür iradeyle oluşturulduğu sanılan bir karar aslında bilinç tarafından ateşleniyor. Bilinçaltılarımız kontrol ediyor bizi. Yine videomuzda söylemiştik. Joseph Goebbels, Hitler'in propaganda bakanı, algılara hükmedersen insanoğluna ulaşırsın demişti. O zaman şimdi soruyorum. Algılarımızı yöneterek aslında özgür irademizi de yönetmiş olmuyorlar mı? Sürekli manipülasyona uğrayan insan nasıl özgür olabilir ve seçimlerini nasıl özgür iradesiyle yapabilir diye bir soru soruyorum. Yine soru sordum.